formunda yapmak istiyorsak 3-5 dakika demlediğimiz zaman biraz tadı acılaşıyor. Herkese merhaba, ben diyetisyen Göksu. Bugün insülin direnci ve diyabetten bahsedeceğiz. Eğer açlık krizleri yaşıyorsanız, tatlı krizleri yaşıyorsanız muhtemelen insülin direnciniz var diyebilirim. Bu kan testi dışında nasıl açığa çıkıyor? Karbonhidrat ağırlıklı beslendikten sonra uyku haliniz varsa, sürekli yorgun hissediyorsanız, çok sık acıkıyorsanız ve yemek yedikten sonra bile daha yeni yediyseniz bir tatlı isteğiniz varsa insülin direnciniz var diyebilirim. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Bitkilerim var yanımda. Aynı zamanda takviye edici gıdalardan da bahsedeceğim. Ama önce insülin direnci ve diyabet ne? Birazcık onlardan bahsedeyim. Şimdi açlık yaşadık ve karbonhidrata saldırdık. Bunun sonucunda kan şekerimiz çok yükseldi. Bu yüzden vücut insülini salgıladı. Bu da yükseldi ama bir türlü birbirine bağlanamadılar. Çünkü vücut direnç gösteriyor. Böylelikle yükselen kan şekeri yağ olarak vücudumuza depolanıyor ve sonra tekrar bir açlık krizi yaşanıyor. Bu döngüye insülin direnci diyoruz. Peki diyabet ne? İnsülinin yeterince salgılanamaması veya salgılansa da yeterli gelmemesi sonucu oluşan bir rahatsızlık. Şimdi bunları nasıl çözebiliriz? Önce birazcık takviye edici gıdalardan başlayayım. Alfa lipoik asit. Bunu çok fazla kez zaten söyledim. Çok güçlü bir antioksidan. Bu insülin direncini kırmada bize çok yardımcı oluyor. 600 mg'a kadar kullanabilirsiniz. Genelde kahvaltıdan sonra bir tane şeklinde veriyorum. Ama tiroidiniz varsa kesinlikle kullanmayın. 200 mg'ı geçmesin ya da o şekilde de ayarlayabiliriz. Ama her zaman doktor ve diyetisyen kontrolünde ilerlememiz gerekiyor. İkincisi krom-pikolinat. Bu karbonhidrat ve yağ metabolizmasında rol oynayan bir eser element. Bunun eksikliğinde insülin direnci ve diyabet oluşabiliyor. Krom-pikolinat ne yapıyor? İnsülinin glikozla bağlanmasını sağlıyor ve böylece insülin direncini kırıyor. Bu durumda genelde önerdiğim şeylerden bir tanesi. Üçüncüsü ginseng. Bu ne yapıyor? Aslında adaptojenik bir etkisi var. Yani bu ne demek? Tansiyonunuz yüksek, tansiyonunuzu düşürüyor. Kan şekeriniz yüksek, kan şekerinizi düşürüyor. Ya da kolesterolünüz yüksek, bunu da düşürüyor. Yani her derde deva diyebilirim. Ama bunda da önemli olan nokta şu, Amerikan değil, Kore ginsengi. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ginseng kullandığınız zaman tansiyonunuz yükseliyorsa demek ki Amerikan ginsengi kullanıyorsunuz. Ve bir de bu arada Kore ginsengi de olsa kafeinle birlikte kullanılmaması gerekiyor çünkü tansiyonunuzu çok fazla yükseltir. Ama kan şekerinin dengelenmesinde çok işe yarıyor. Dördüncüsü kırmızı reishi mantarı. Bunun içinde yüksek miktarda beta glukan var. Bu ne yapıyor? Gene kan şekerinizin düzenlenmesini sağlıyor. Ama burada da şu çok önemli. Piyasada çok fazla çayı satılıyor. Sulu çözeltide asla çözülmüyor. Bu yüzden ekstra olarak kullanmanız gerekiyor. Beşincisi kudret narı. Kudret narı aslında Güneydoğu Asya'da kullanılan, diyabet tedavisinde kullanılan özellikle çok güzel bir bitki. Bunu ekstra olarak kullanmamız gerekiyor ama meyvesi, yaprağı, tohumu aslında hepsi neredeyse kan şekerini düzenlemede çok yardımcı. Yüksek kan şekerini düşürmeye yardım ediyor. Dediğim gibi bunu ekstra olarak kullanabilirsiniz ama düzgün ve güvenilir bir yerden almanızı öneriyorum. Diğer ürünümüz propolis. Bu zaten her derde deva biliyorsunuzdur. Kanseri önlüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda da antidiyabetik bir özelliği var. Ama doğru propolis ve doğru bir ekstra çok önemli. O yüzden çok iyi bildiğiniz ve güvendiğiniz bir markadan alın diyorum. Diğer ürünümüz ise zeytin yaprağı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Hem kolesterol hem de tansiyon düşürücü etkisi de var. O yüzden kullanırken her zaman söylüyorum doktor ve diyetisyenle hep koordineli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kan şekerini düşürücü etkisi de bulunuyor. Şimdi nasıl kullanabiliriz? Şu anda elimde kuru formu var. Ama taze olarak da kullanabilirsiniz. 10 gram taze yaprak veya 5 gram kuru yaprak olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu normal bir suda kaynatıp o şekilde içebilirsiniz. Veya 8 gram kuruyu alıp sıcak suda bekletip 30 dakika boyunca günde 3-4 defa kullanabilirsiniz. Biraz acı bir tadı var. Onu örtmek için vanilya koyabiliriz. Ya da bu arada maserasyon da yapabilirsiniz. Bu ne demek? Akşam ılık bir suya yaprak koyuyorsunuz. Sabaha kadar bekliyorsunuz. Daha sonra onu tüketiyorsunuz. Şimdi diğer ürünüme geçiyorum. Tarçın. Tarçın aslında 3-4 tane formu var. Şu an elimdeki Çin tarçını
Seylan ve Çin tarçını bizim işimize yarayacak olan Vietnam tarçını da aslında çok zararlı. Onu çok fazla önermiyorum. Nasıl anlayabiliriz aradaki farkı? Şimdi şöyle, Seylan tarçını ince, böyle birbirinin içine geçmiş şekilde küçük küçük oluyor. Çin tarçını da daha böyle kabuk, üzerinde böyle kahverengi kabuk, mantar şeklinde oluyor. Birazcık daha iri, yani şunun gibi. Kokusuz, Seylan tarçında daha kokulu bir yapısı var. Şimdi bunun içindeki uçucu madde bizim kan şekerini düzenleyen maddemiz. Nasıl kullanılması gerekiyor? Birazcık ondan bahsedeyim. Toz formunda almayın. Çünkü toz haline getirilmiş ürünler çok kolay oksitleniyor ve uçucu yağ asıl bize etkili olan olduğu için uçucu yağ çoktan uçmuş oluyor. O yüzden böyle alıyoruz bunu, kendimiz toz haline getiriyoruz, o şekilde kullanıyoruz. Ya yemeklerle ya da yemekten sonra kullanırsanız çok etkili olacak. Mesela bir çalışma okumuştum geçenlerde. Sütlacı normal ve tarçınlı bir şekilde tükettiğimizde kan şekeri neredeyse oynamıyor tarçınlı olanda. Ama diğerinde de çok fazla fırlıyor. Yani gerçekten çok etkili, güvenle kullanabiliriz. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Vietnam tarçının içerisinde kumarin miktarı çok yüksek. O yüzden Seylan veya Çin tarçınını tercih etmeniz gerekiyor. Diğer bir ürünümüz ise çörek otu. Çörek otu insülin direncinin kırılması ve kan şekerinin düzenlenmesinde gerçekten çok etkili. Minimum 3 ay kullanılması gerekiyor ama nasıl kullanacağız bunu? Bir çay kaşığını alıp taze bir şekilde dövülmüş olması gerekiyor. Havanda dövüp o şekilde o anda kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi taze olması çok önemli. Çünkü toz haline getirildiği zaman çok kolay oksitleniyor. Bu da istemediğimiz bir şey. Diğer bir ürünümüz ise çemen otu. Şimdi çemen gerçekten kan şekerini düşürücü bir etkisi var. Özellikle tokluk kan şekerinde çok etkili. 15 gram taze toz edilmiş halde kullanılması gerekiyor. Eğer bunu çay formunda yapmak istiyorsak 3-5 dakika demlediğiniz zaman biraz tadı acılaşıyor. Bunu vanilya ile birlikte tadını örtebilirsiniz. Diğer bir ürünümüz ise yaban mersini. Aynı zamanda çoban üzümü olarak da geçiyor. Hem meyvesini hem de yaprağını kullanabilirsiniz. Yaprağı şurada. Bunu çay formunda kullanacağız. Meyvesini direkt olarak yiyebilirsiniz. Ama tadı çok ekşi geliyorsa bunu yoğurtla birlikte karıştırıp çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunun içerisinde antosiyanin adı verdiğimiz çok güçlü bir antioksidan var. Bu kan şekerinin dengelenmesinde bize çok fazla yardımcı oluyor. Çay olarak bir şeyler tüketmek istiyorsak beyaz dut yaprağı, yaban mersini yaprağı ve böğürtlen yaprağı kullanabilirsiniz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Böğürtlen yaprağı birazcık kabızlık yapıyor. Genelde ishal durumlarında veriyorum. O noktada dikkatli bir şekilde kullanırsanız kabızlık yaşamayız. Son maddemize geliyorum. O da aç karnına kuru fasulye yutmak. Şimdi bu ne işe yarıyor? Kuru fasulyenin içerisindeki bir enzim bu karbonhidratların glikoza dönüşümünü engelliyor. O yüzden kan şekerini düzenlemede çok yardımcı ama ısıtıldığı zaman bu enzim kayboluyor. Bu yüzden aç karnına yutmanız gerekiyor diyebilirim. Şimdi isterseniz çay yapalım. Evet, şimdi sıcak suyumu aldım, geldim. Birlikte çay yapacağız. Yaban mersini yaprağı ve zeytin yaprağı var elimde. Zeytin yaprağı biraz acı olduğu için herkes kullanmak zorunda değil. Beyaz dut yaprağı ve böğürtlen yaprağı ile birlikte tadı çok daha güzel oluyor. Şimdi birazcık içine koyalım. Evet, çayımız hazır. Bölümümüzün adı boşuna bitkilerle tedavi değil. Hastalıkları bitkilerle ve doğru beslenmeyle kesinlikle çözebiliriz. A few moments later. Deneyim nasıl olmuş. Güzel. Bayağı güzel. Reklamlardaki gibi oldu. Gerçekten güzel. Deneyince bana yazın. Aşağıda yorumları bekliyorum.